Merhaba arkadaşlar, yine bir kitap incelemesiyle huzurlarınızdayım. Bugün böyle çok enteresan bir kitap. Ahlakut Tabip, tabibin ahlakı yani Ebu Bekir Er-Razi'nin kitabını inceleyeceğiz. Takdim ve tahkik Doktor Abdullah Latif Muhammed El-Abd. Tercüme Hikmet Akpur Endülüs Yayınevi arkadaşlar. Hemen şuradan başlayalım. Hekimlik ahlakını anlattığı kitap. Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya Ez-Razi, Büyük İran'ın Rey şehrinde takriben miladi 865'te doğup yine Rey şehrinde takriben 925'te vefat etmiş. Hakim yani tabip, filozof, kimyagerdir. Yani önemli biri arkadaşlar. Özellikle tıp tarihinde çok önemliymiş. Ben bu kadar bilmiyordum. Hatta ilk önce şeyle karıştırdım ben bunu. Ebu Bekir Er-Razi ya Fahrettin Er-Razi ile karıştırdım. Ya diyorum o tefsir alimi değil miydi? Tabip de miymiş falan deyip onunla karıştırmıştım. Mütercimin mukaddimesi arkadaşlar. Burada hemen mütercimimiz de Hikmet Akpur hocamız 2020. Mütercimin mukaddimesinde güzel güzel anlatıyor. Tabibin ahlakı ve edebinden, hani kitabı incelediği yerden bahsediyor. Ben şuranın altını çizmişim. Sayfa 11. Er-Razi'nin zikrettiği tabibin sahip olması lazım gelen ahlaki vasıfları şöyle ifade edebiliriz. Tabip dediğimiz hekim arkadaşlar. 1. Şahsi ahlaki vasıflar. 2. Mesleki olarak sahip olması gereken vasıflar. 3. Hastalarla münasebetler bakımından gereken vasıflar. Seküler ahlak Allah'a tevekkülü, mütevazılığı, kibirden sakınmayı, fazilet sahibi olmayı, içtimai ve mesleki münasebetlerde önemsemezken, İslam ahlakı şahsi ahlaki vasıflarla içtimai münasebetler arasında tefrikte bulunmaz. Yani ayrımda bulunmaz. Tevhid yani birlik öğretisinin lazımı olan kişi hayatın bütün alanlarında akidesi ve ahlaki ile tutarlı bir münasebet kurmak zorunda olduğundan Er-Razi de bu risalede şahsi vasıfları da mesleki ve içtimai olanla irtibatlı ele almıştır. Yani ben zaten eski şeylerden onu çok beğeniyorum arkadaşlar. Yani bizim o tevhid inancındaki birlik öyle meslek, seküler ahlakta çünkü alt kompartmanlar, sosyolojideki o alt kompartman derler, alt gruplar derler arkadaşlar. Ona çok ayrılıyor. Her mesleğin kendi lazımı gelen şeyine göre bir ahlak gelişir meselesi var. Ama o ahlak da sabit değil, değişiyor sürekli. Yani asıl ahlakın temel kaidelerinden yoksun, günün şartlarının genel geçer kabul görmüş şeylerin ahlak olduğu bir seküler anlayış var. Meslek ahlakında ya da şeyde. Ama eski insanlar tam böyle bir aynı o Farabi'nin sudur teorisi gibi hani taşma hali ve aşağı yukarıdan aşağı doğru nizamın tek bir şekilde ele alınması ve bütün diğer alt grupların meslek olabilir ya da başka bir şey olabilir, anlatabiliyor muyum? Zengin, fakir, ne bileyim işte terlikçi, kuyumcu fark etmez. Bütün bu ayrımların aslında o üst perdedeki üst normlara bağlı bir şekilde ilerlemesi meselesi, o birlik meselesi çok önemsiyorum ben. Muhakkikin mukaddimesi arkadaşlar. Burada da muhakkikimiz kimdi? O Doktor Abdullah Latif Muhammed 1975'te Kahire Zeytun'da yazmış bunu. Burada da zaten benzer şeyleri söylediği için çok almamışız. Ebu Bekir Razi üzerine yaptığı çalışmalardan var. Tabibin ahlakı Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya Er-Razi'nin bazı talebeleri için yazdığı risalesi. Üslup öyle arkadaşlar. Bu risale işte hani şuraya kadar ince bir risale ama şeyden bahsediyor yani nasıl anlatayım, sürekli Er-Razi bir talebesine, hekim talebesine şöyle yap diye tavsiyeler veriyor. Yine Dua ve Sena eski kitaplar öyle başlıyor. Tıbbın en zor yönleri. Bil ki hani direkt ona hitap ediyor. Tabip için en zor şeyler şunlardır. Emirlere hizmet etmek yani yöneticilere hizmet etmek, refah sahiplerini ve kadınları tedavi etmektir. Yani para pul sahibi olan ve kadınları tedavi etmektir. Sayfa 26. Kendisine hastalık isabet eden emirlerden biriyle ilgili şunu işitmiştim. Yöneticilerden biriyle şunu işitmiş. Tabip ondan zarar gelen şeyden kendisini korumasını istemiş. O da bunu kabul etmeyerek demiş ki
İştahımı çeken şeylerden beni men eden tabibi ben ne yapayım? Tam böyle egosu yüksek yönetici yani. Ben ne yapayım? Ben seni kendime hizmet ettirmek ve istediğimi yiyebilmek için seçtim. İlminle hoşuma gitmeyen zararlı şeyleri benden uzaklaştır. Nasıl uzaklaştırsın? Sana yeme diyor, yiyorsun. Emir buna benzer sözlerin imkansız olduğunu bilmemektedir. Çünkü bu tabibin mesleki kudretinin dahilinde olan bir şey değildir. Tabiplerin halleri emirlerin halleri gibidir. Tabiplerin emirleri zengin ve fakir herkes üzerinde etkilidir. Emir ve emir, hani burada emir yönetici, buradaki emir talimatları zengin ve üzerinde etkilidir. Çünkü onların halleri emretmeyi gerektirir. Emir almayı değil. Yani tabip sana bir şey diyorsa yapacaksın arkadaş. Tabibin kendini koruması. Sana ilk gereken şey, gene talebesine hitaben söylüyor. Vaktini boşa geçirmekten, eğlenceden kendini korumalısın. Kitapları karıştırıp azimle çalışmalısın. Burada da diyor ki literatürü tarayacaksın, güncel bilgileri takip edeceksin. Öyle ben hekimlik ehliyetini, bugünkü manada doktorluk beratını, diplomasını aldım, ben artık ölene kadar bir daha hiçbir şey yapmama gerek yoktur değil. Her an günceli takip edeceksin. Tabibin kültürü. Sayfa 27. Emirlerden, meliklerden ve reislerden avam olanlar olduğu gibi devlet büyüklerinden ümmi olana da rastlanır. Yani avam dediği böyle düşük seviyede, bilgisi kıt manasında. Devlet büyüklerinden ümmi dediği de okuma yazma bilmeyen, yani biraz daha cahilliği vurguluyor burada. Onlar ilimlerinin azlığından, cehaletlerinin çokluğundan dolayı bir ilme nispet edilen her kimsenin o ilme dair her şeyi tamamen bilen biri olarak bu ilme dair yöneltilen her soruya cevap vermesi gerektiğini zannederler. Allah'ım, evet ya. Evet. Yani insan hayatında bunu yaşar mı ya? Ben hekim değilim, ben de yaşıyorum. Yani kanalı düzenli takip edenler bilir. Ben öyle çok allame bir adam değilim. Bütün dersleri veriyorum, her şeyi biliyorum değil. Zaten kanalın başlığı da yani birlikte okuyoruz, birlikte düşünüyoruz, öğreniyoruz falan. Ben kitap okumayı seviyorum. Kitap okuyunca da anladığım yer oluyor, anlamadığım yer oluyor falan. Ama 3-5 tane kitap okuduğumu gören şahsi çevremde insanlar böyle, hani tarih kitabı okuyorum ya mesela, tarihte meraklıyım. Birkaç konuda da adam sormuş, cevap vermişim. Hiç anlamadığım bir yerde soru soruyor bana. Ya ben bilmiyorum deyince, ya nasıl bilmezsin, bu kadar kitabı boşuna mı okudun? Yani gerçekten bu o kadar bir avam ve cahil tavrıdır ki arkadaşlar, bu tavırdan anlayabilirsiniz. Hani size bir şey biri sorduğunda, sen de bilmiyorum dediğinde tepki buysa, yani nasıl bilmezsin, bu kadar boşuna mı okudun sen falan gibi, hatta böyle kitapları da gösterirler, bu kitaplar boşuna mı okudun falan diyorsa tam bir cahildir arkadaşlar. Yani hoca da onu diyor. Eğer ilim ehli bir meseleyi bilemezse onu cehalete nispet ederler. Yani sen bir konuda uzmansın ama o konuda bile olsa bilemezsen cahil derler hemen sana. Ara sıra bir ahmağın da isabet edebileceğinin, hazık yani mahir tabibin ise hata payının bulunabileceğinin farkında değiller. Belki de tecrübeli bir alime en zor gelen şey, ilim olarak en düşük, anlayışı en zayıf olan talebeleri tarafından cevaplandırılabilen bir meseleyi cevaplayamamasıdır. Çünkü o meseleyi ya hatırlayamamış veya onun okumamış yahut işitmemiştir. Fakat kemal eksikliği insan içindir. Onlar marifetlerinin azlığından bir ilim dalında okuyan ve bununla ilgili bir fenni öğrenen kimsenin bir şeyi unutmak veya ondan habersiz olmak ya da ondan hataya düşmek ve benzeri nitelediğimiz şeylere düşmelerinin caiz olmadığını zannediyorlar. Hatta öyle inanıyorlar. Yani cahillik böyle bir şey arkadaşlar. Yani sen insansın, hatırlamayabilirsin. Kendi alanın bile olsa görmemiş olabilirsin, okumayabilirsin. Hani bu kanalı düzenli takip eden birçok arkadaş vardır mesela. Bu dediğimi bilen, çünkü yorumlarda konuşuyoruz. Hani bana bir şey soruyor mesela, ne yapayım diyor. Ben şunu tavsiye ederim diyorum. O benim kendi şahsi tavsiyem oluyor. Arkadaş diyor ki bana şurayla ilgili hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum diyorum, yani nereden bilmiyorum. Hani ama bizim insanlarda var ya, hani o genel her şeyi biliyorsun falan, ama yani yanlış anlaşılmasın, yorum yapan arkadaşlar da asla şuradaki tavrı görmedim yani. Bizim kanalın takipçileri gayet iyi insanlar, yani biliyorlar konuyu. Cahil olmadıkları için ne sorulur ne sorulmaz, neye ne tepki verilir verilmez biliyorlar, ama şu beni hayatım boyunca kovalayan bir şey oldu yani. Hastalıkların çeşitleri, sayfa 29. Vakada bulunan hastalıklarla ilgili 3 durum vardır. İyileşme
iyileşmesi muhakkak olan hastalık, iyileşmesi mümkün olan hastalık, iyileşmesi imkansız olan hastalık. İyileşmesi muhakkak olan hastalık çoğu durumda humma, güneş çarpmasından meydana gelen baş ağrısı gibi günübirlik hastalıklardır. İyileşmesi mümkün olan hastalık bedeni kuvvetli insanın verimliliğini düşüren ancak habis hummalar cinsinden olmayan boğmaca humması falan. İyileşmesi imkansız olana gelince onun misali şudur: kanser, cüzzam, baras falan. Tabip ister tedavi edebildiği bir hastalığın tedavisinin uzun sürmesi sebebiyle, isterse hastalığı tedavi etmesi mümkün olmadığından acize düşmesi durumunda olsun, her halükarda çoğu kez kabahatli görülür. İşte yani böyle okumuş insanları hatalı görme şeyi eskiden beri var. Burayı da işaretlemişim. Şimdi kanser ve cüzzam iyileşmesi imkansız olarak hastalık sayılmamaktadır. Fakat Razi müzmin hastalıkların naziresinin kurucusuna itibar etmektedir diye dipnot var arkadaşlar. Sayfa 31. Hastaya yumuşak muamele ve tıp konusunda sırrın muhafazası. Bu da önemli. Oğulcağızım, talebesine hitabı ne güzel. Bil ki tabibe gereken insanlara karşı yumuşak olmak, gizliliklerini korumak, sırlarını, özellikle de hizmetinde bulunduğunun sırlarını gizlemektir. Yani doktor hasta mahremiyeti. Bazı insanlar hastalığını, mesela babası, annesi, çocuğu gibi kendisine en yakın kimselerden bile gizleyebilirler. Tabibe ise zaruretten ifşa ederler. Eğer emirin kadınlarından, cariyelerinden veya erkek kölelerinden birini tedavi ederse gözlerini korumak gerekir. Hastalık yerinden başka yere bakması da caiz olmaz. Hakim Kalinus Galen öğrencilerine yaptığı tavsiyesinde. Burada filozof hekim Kalinus Galen var arkadaşlar. Errazi'ye de zaten ona nispetle Arap Galen falan diyorlarmış. Ben de bu kitabın ön sözünde okurken öğrenmiştim. Yani burada özellikle bizim Errazi'nin çok öykündüğü, bu kitapta sürekli örnek verdiği bir hakim Kalinus Galen var. Hakim dediği de işte hekim, filozof. Öğrencilerine yaptığı tavsiyesinde Allah için ne kadar da doğru söylemiştir. Tabibe gereken Allah için ihlaslı olmak, güzel ve cazibedar kadınlara karşı gözünü kapamaktır. Bedenlerine dokunmaktan kaçınmalıdır. Kadınları tedavi etmek istediğinde tedaviyi ilgilendiren yere yönelmeli, gözlerini bedenin sair yerlerine çevirmeyi bırakmalıdır. Yani demek ki o zaman da böyle bir tepki var. Hatta şurada Galen'i anlatmış arkadaşlar. Galen milat 120-200 milattan sonra, miladi 120-200'de Yunanlı tabip ve yazar. Bergama'da doğdu. Gladyatörler Okulu'nda cerrah olarak çalıştı. Eğitimini Yunan ve İskenderiye memleketlerinde tamamladıktan sonra Roma'da ikamet etti ve meşhur oldu. Çoğu tıp ve felsefe konusunda olan 500 esere ona nispet edilir. Tıbbi bilgilere tecrübeyle ulaştığı birçok yenilikler eklemiş, her mahkumun muayyen bir hedefi olduğunu tekit etmiştir. Burada Razi'nin onun eserlerinin öğrencisi olmak hasebiyle Arap Galen olarak isimlendirilmesinden de söz etmek gerekir. Yani bu Arap Galen diye de bahsediyorlarmış. Sayfa 32'den devam ediyoruz. Yine Kalinus Galen şöyle demiş arkadaşlar. Kadınlarla teatide bulunan bir tabip gördüm. İnsanlar içerisinde dedikodusu çoktu. Ondan kaçınılıyor ve terk edilmişti. Onun meliklerin yanına, fertlerin ve toplumun yanına girmesi yasaklanmıştı. O halde tabibin kendisini sakındırdığım bu gibi işlerden geri durması gerekir diye de eklemiş Razi. Yani özellikle hasta ile tabip arasındaki ilişki bugün dahi çok mahrem. Çünkü anlatıyor ya, söyleyemediği şeyleri söyleyecek, o yüzden gizli saklı olmaması gerekiyor. Ama bu güveni vermek için de özellikle işte emirlerde ya da işte emirlerin cariyesi, burada kadınlar falan da dediği şeylerde dikkat etmesi gerekir diyor. Hastanın tabibe karşı vazifeleri. Kendisine özel bir tabip tahsis eden melikler, ileri gelenler ve ahaliden bir kimseye gereken tabibin kendini latif sözlerle hoşnut etmesi, onu meclisinde bulunan bütün hizmetçilerinden ve diğer kimselerden üste tutmasıdır. Çünkü onlar sadece bedenin hizmetçileriyken tabip ise ruhun hizmetçisidir. Ne kadar güzel söylemiş. Bugün ama ortalıkta biz doktor dövüyoruz diye övünen tipler de türedi ya. Doktor dövüyoruz diyor ya. Bunun da böyle gurur duyuyor. Ben o videoyu ilk gördüğümden beri hala her aklıma geldiğinde sinirleniyorum. Yani gerçekten
Hani şurada demin cahilleri anlatırken bunları boşuna mı okudun tarzı vardır ya. Aynı tarzın bir tarz şeyi de daha geçenlerde Cem Yılmaz'ın son gösterisinde hani o çok güzel anlatmış. Hani bir tesisat ustasıyla hekimle konuştuğun kadar rahat konuşamıyorsun. Yani tesisat ustasına o öyle mi yapılır dediğinde o boruyu sana yaparım dediği için hekime her türlü ahkamı kesiyorsun. İşte böyle tipler çıkıyor, dövüyoruz falan diyor. Yani cahilliğin özellikle organize olmuş halinin ilim irfan sahibi insanlara karşı o ezikliklerini şiddet yoluyla bir şekilde vurgulama meselesi beni çok yaralıyor ya. Gerçekten yani bir hekim nasıl yetişir? Bir doktor kaç sene okur? Hiç o şeylerden haberi yok ama ahkam kesiyor. Doktoru beğenmiyor. Doktorun işine karışıyor. Yani öyle tipleri görünce böyle bir garip mide bulantısıyla karışık bir kin geliyor bana. Melik'in sayfa 34. Melik'in etrafındakilerden ona en şefkatlisi tabibidir. Çünkü akrabalarından ve hizmetçilerden çoğu onun hastalığı ve ölmesiyle mirasına, malına veya saltanatına konmayı umduklarından dolayı mutlu olmaktadır. Tabip ise onun sıhhatini korumak için ciddi bir çaba sarf etmekte, afiyetinin devamından mutlu olmaktadır. Güzel vurgu. Eğer hizmet edilen hasta kendisine tahsis ettiği tabiplere güzel muamelede bulunursa tabip de onun sıhhatini koruma ve hastalığını idare etme konusunda ciddi davranacaktır. Sayfa 35. Hastaya karşı tabibin kalbiyle ona yönelerek vereceği sevgiden daha faydalı bir şey yoktur. Hekimlere iyi davranın, el üstünde tutun, hürmette kusur etmeyin arkadaşlar. Yani hekim de bir gün hata yapabilir, başka şey de olabilir. Doğru, hekim de insandır ama yanlış bir tedavide yapabilir. Tamam, zaten öyle çok büyük ölümcül hastalıklarda tecrübeli hekimler ilgilenir. Daha düşük hastalıklarda, ölümcül olmayan durumlarda her insanın hata payı olduğu gibi hekimlerin de vardır. Özellikle Türkiye'deki hekimlerin, tabiplerin çalışma şartlarını bilince o mesaileri daha da anlaşılıyor. Haliyle tabiplere anlayış gösterin, iyi davranın, hürmette kusur etmeyin. Yani gerçekten bir zanaatçı, bir tabip, bir hekim kolay yetişmiyor. Yani bu mevzu sizin için de demiyorum. Bugün zaten o tipler gitmiş. Hani doktoru dövüyoruz ya da doktorun işine karışan o 40-50 yaşlarındaki amca tayfası var ya, onlardan bahsetmiyorum. Onlar zaten gitmiş. Benim bu tavsiyem şundan dolayı. Siz hekimlere böyle davranmaya devam ederseniz sizin çocuklarınızı ve torunlarınızı tedavi edecek hekim bulamayacaksınız bu ülkede. O yüzden hekimlerimize iyi davranalım. Adamların aldıkları paralar öyle çok büyük paralar değiller. Çoğu bunu zaten gerçekten bir aşkla, sevgiyle yapıyor. En azından onların gönlünü hoş tutalım, iyi davranalım, kalplerini kazanalım ki en azından ruhi olarak, mesleki olarak tatmin olsunlar ve hizmetlerini devam etsinler, şifa dağıtmaya devam etsinler. Sayfa 35. Tabibin büyüklenmekten sakınması. Oğulcağızım, bil ki tabiplerden bir kısmı, özellikle de bir melik veya reis onu hususi hizmetine almışsa insanlara karşı büyüklenirler. Yani hoca burada hem halka hem tabibe de yapıyor. Tabiplere de diyor ki büyüklenme. Hakim Kalinus Galen demiştir ki bazı tabiplerin meliklerin hizmetine girdiklerinde gurura kapılıp halka karşı kibirlendiklerini, onları tedaviden mahrum ettiklerini, onlara kaba söz söylediklerini, surat astıklarını gördüm. İşte bunlar gerçek mahrumlardır. Doğru. Hekimlerden de her insan grubundan, her meslek grubundan çıktığı gibi böyle insanlar çıkabilir. Ama bu bizim hekimlere olan genel tavrımızı değiştirmemelidir. Fakirlerin tedavi etmenin gerekliliği. De ki tabibe yaraşan zenginleri tedavi ettiği gibi fakirleri de tedavi etmektir. Bize bu şekilde Hakim Kalinus'un koyduğu bu yolu takip etmek düşer. Hakim Kalinus'un koyduğu yolda hani diyordu ya gladyatör okullarından falan diye, oralardan yetişmiş, ona kastediyor herhalde. O da çok alt tabakalardan gelmiş çünkü. Tabibin kendini beğenmekten sakınması. Yine de ki gördün mü ki bazı tabipler hastalığı şiddetle olan bir hastayı tedavi ettiklerinde hasta onların elinde iyileştiğinde o vakit kendini beğenip gurura kapılıyorlar. Konuşmaları zorbaların sözleri kabilindendir. Böyle yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Bu ne uygundur ne de isabetlidir. Bu yüzden Hakim Kalinus bu hasletlerden kaçınmamız gerektiği için bizi nehyetmiştir. Gurura kapılma, şifa Allah'tan diyor doktorlara. Ama o şifayı sağlamak için de insan aracı olmaya çalışıyor. Dediğim gibi hala hürmet baki. Ama burada hekimlere de yönelik ahlaki tavsiyeler, zaten kitap onun için yazılmış. Tabibin Allahu Teala'ya tevekkül etmesi.
Tabip tedavisinde Allahü Teala'ya tevekkül etmeli, iyileşmeyi ondan beklemelidir. Bu iyileşmenin kendi kuvveti ve çalışmasından kaynaklandığı zammına kapılmamalıdır. Bu kapılmama aslında çok iyi bir şey. Niye biliyor musunuz? Çünkü tabipsin, elinden geleni yaptın, yine de hasta kayboldu. Eğer sen her şeyi Allah'tan bilirsen o kaybı da Allah'tan bilirsin. Ama sen her tedavi ettiğin hastayı kendine yorarsan, bir günde tedavi edemediğin hasta olduğunda bu sefer sana da yorulur. Sen öldürdün olur o zaman işte. Tamamen o aracı rolüne bürünüp elinden geleni yapıp takdiri Allah'a bırakmak, sonucun menfi ya da müsbet olduğunda senin hem ruh dinginin hem de çevreye karşı gösterdiğin imaj açısından da önemli. Sayfa 37. Hastalıktan önceki belirtileri tanımak. Her gün hizmetinde bulunduğun kimsenin yanına girip yakınında oturarak nabzını yoklaman gerekir. Elinden sana bir işaret verir. Çünkü insanın nabzını sıhhatli iken yoklayan kimse hasta olduğu zaman da onun hakkında sağlam bir şekilde hüküm veremez. Burada da hastanın düzenli takibinden bahsediyor. Çok konuşmaktan sakınmaz. Melik'in meclisinde onun veya bazı arkadaşlarının konuşturması dışında seni bu ilim konusunda çok konuşturmaktan sakındırır. Sayfa 38. Hastanın yiyeceği. Hastanın her günkü yiyeceği yemek miktarını, yediklerinin nasıl bir tabiatı olduğunu, azlığını ve çokluğunu, onlardan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmek gerekir. İnsanın yediğini, içtiğini, uykusunu, uyanma saatini, boş ve dolu zamanlarını, cinsi hayatıyla ilgili hallerini ve diğer şeyleri bilen kimse en azından hatalı ilaç yapmaz. Burada tam bir hasta takibi meselesi var arkadaşlar. İçeceklerinin keyfiyetini, miktarını ve tertibini de takdir etmen gerekir. Sadece melikleri değil, aklı olmayan erkekleri, çocukları ve kadınları da iştahı olan şeylerden bir müddet yasaklamaktan kaçınmalısın. Burada mesela çok hoşuma gitti. Birden böyle perhiz yazıp da insanları yıldırma diyor. İştahı olan şeylerden bir müddet yasaklamaktan kaçınmalısın. Fakat onları alıştıra yasaklamalısın. Onları çok yemekten sakındırmalısın. Böyle yapman onları gizlice daha çok yemelerinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak zararların önüne geçer. Yani gerçekten çok güzel yakalamış. Bugünkü tabiplerin o insan psikolojisi yönünü. Eskiden hekimlik öyle alt başlıklara ayrılmamıştı ya. Resmen hastayı tam bir bütün içinde ruhi ve bedeni olarak tedavi ederken psikolojisini de düşünüyor. Hani insanları sen birden baskılar yıldırırsan gizli gizli yerler. Bu sefer de bir önceki maddede söylediği sana karşı dürüst olmazlar. Gizlerler. Sen de tedavi edemezsin. İlacı hazırlayamazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani tam böyle bir açıklıkla iletişim hali. İlaçları kullanma başlığı sayfa 39. Burada bir dipnot var. Onu işaretlemişim. Görüyoruz ki Razi hastalara daima şefkatlidir. Sonra da hastalara kaideden istisnalar yapmaktadır. Şu onun sözlerindendir. Eğer hastanın canı süt isterse ona ikinci keresinde ver. Hastalıktan iyileşme dönemine girenlere nispetle de der ki, eğer kendilerine zarar verecek yemeklerden canı çekerse tabibe gereken bunun tedbirini halletmek ve onu uygun olan keyfiyete çevirmektir. Katiyen onları canlarının çektiği şeylerden men etmemelidir. Hani bir şekilde nefsini köreltecek, psikolojisini de koruyacak. Ona karşı iştahını, senden gizli bir şeyler yapmasını, yemesini, içmesini engelleyecek şekilde. Yani mükemmel bir hasta doktor psikolojisini anlatmış. Ben çok sevmiştim. Belki de günün doktor, yani belki de bunu bir hekim arkadaş izleyecek, beni diyecek, cahil diyecek. Biz zaten biliyoruz bunları diyecek. Zaten bugün modern tıpta da falan. Eğer öyleyse ne güzel. Ben sadece bilmiyorum, okudukça ne güzelmiş deyip etkileniyorum. İlaçları kullanma. Melike bir şurup veya ilaç verdiğinde onun görebileceği bir miktarını tatman gerekir. Şüphesiz ki bu töhmetten en uzak, güvenilirliğe en yakın olan ve sana itimat edilmesi ve işlerini sana havale etmesi için en doğru olandır. Tabii melik yöneticiyle yapıyorsan birazcık da o güveni vermen lazım. Sayfa 40. Emirlerin yanında zehirlerden bahsetmekten sakınmak. 40 ve 41. Melikin veya yardımcıların bulunduğu hiçbir yerde öldürücü zehirlerden sakın bahsetme ve şöyle deme: ben onu biliyorum veya onun mahiyetini ya da zararına vakıfım. Bu tıp mesleğinin dışında bir husus olduğundan onu zikretmeye de kullanmaya da ihtiyaç yoktur. Eğer melik sana zehirlerden sual ederse buna cevap verme. Onu anlatmaya da kalkışma. Kendini ondan uzaklaştırmaya bak. Meslek ahlakını koru diyor. Çok iyi ya.
Sayfa 41. Tabibe yakınlık göstermenin zorunluluğu. Bir tabip istihdam eden kimsenin tabibi kendisine yakın tutması ve onunla kendisine en yakın insanlarla konuştuğu gibi konuşması gerekir. Böylece tabip hizmetinde bulunduğu kimseyle arasında bir aracıya ihtiyaç duymaz. Olabilir ki insan söylemekten utanacağı bir hastalığa yakalanır ve bundan dolayı da tabip mesela şeyafat veya lavmana. Şeyafat dediği de şeymiş arkadaşlar, bir çeşit ilaç, makattan konulan fitil benzeri ilaçlara veya göze konulan bazı damlalara verilen isim diye HA, yani Hikmet Akpur hocamızın dipnotu. Lavmanı zaten biliyorsunuz. Şeyafat veya lavman gibi söylendiğinde başkalarının bilmesinden hoşlanılmayacak bir tedaviyi ona tavsiye edebilir. Hani arandaki o samimiyeti koru diyor. Sayfa 43'te tabibin sarhoşluktan sakınması ve tabibin tedaviden sonra hastayı takibi başlığı. Sakın ola ki içki müptelası olmayasın. Meliklerin ve ileri gelenlerin hizmetlerine atanmışsan sana ihtiyaç duydukları vakit sarhoşluğuna denk gelirse bu seni onların gözünde küçültür. Üstelik yaptığın tedavi esnasında telafisi mümkün olmayan bir hataya düşebilirsin. Sıhhatini koruma ihtiyacına yetecek miktarda veya bir hastalığa savacak kadarını kullanmalısın. Yani sadece ihtiyaç olursa ve sağlıkla ilgiliyse. Hastaya müsil ve kusturucu içirdiğinde yemesinde ve içmesinde hataya düşmesin diye onu takip etmen gerekir. Bu konuda olması gerekene dair şu şey söylenir. İnsafı kıt, oburluğu çok servet sahiplerinden kimi yemekten dolayı birçok afete yakalanıp bir sene hastalık çekerler. Burada gene bir dipnot var. 107. yani hataya düşebilirsin diyor ya sarhoşluğa kısım. Burada Razi tabibin özellikle tedavi vaktinde aklının başında olmasına özen göstermektedir. O aklın kıymetini açıklarken der ki akıl öyle bir şeydir ki eğer o olmasaydı halimiz hayvanların, çocukların ve mecnunların hali gibi olurdu. Yine şöyle der: aklın zekası ve mahareti olmayan kimse hakim olamaz, o avamdır, yani hekim olamaz diyor. O sadece zaruri bir ilaç olması durumunda sarhoşluk verici şeyleri caiz görür. Bundan başka o sarhoşluğu ve sarhoşluğu kötüler. Sarhoş olan, kendisine saygısı olan, akıllı kimsenin razı olmayacağı çeşitli hastalıklar, belalar ve rezilliklere duçar olur. Bu alışkanlığa düşmek felsefe ve saadetin zıttınadır. Evet arkadaşlar, alkol çok kötüdür. Sakın uzak durun, kullanmayın. Temiz zihin lazım. Sayfa 44'ten devam. Midesinde yemeğin çürümesinden kaynaklanan şiddetli bir hararet veya kokusu kalmıştır. Bunlar da yeni yediği yemekle karışınca o kalıntılar yeni yediğine de tabiatını verir. Onların da tabiatını bozar. Yemek bu sefer ishal yapar ve bugünlerce devam edebilir. Yani çok yemek böyle zararlıdır. Sayfa 44. Tabipten sır saklamanın zararı. En büyük hatalardan biri de şudur: hasta hastalığıyla ilgili bir şey yaptığında tabibin kendisini kınama ve azarlamaması için yaptığını ondan gizlemesidir. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Sayfa 45. Durumun öğrendikten sonra hastadan kan almak. Damardan kan almak istendiğinde hassaten hizmetine yeni girmişsen eski durumu sana malum olmadığından hastanın nabzını araştırman ve idrarını incelemen gerekir. Ama uzun müddettir hizmetinde bulunduğun, tabiatını bildiğin hastanın kanın alınması gerektiğini gösteren nabız ve idrarı, kanın rengini veya bolluğunu ya da burun kanamasını yahut bunların dışındaki kanın miktar bakımından yoğunluğuna veya keyfiyet bakımından mutedilliğine, yani yoğun, mutedil, sakinliğine delalet eden hususları araştırmaksızın alabilirsin. Kimsenin sıhhatli vakitlerinde, sağlam olduğu günlerde beslenme, kan aldırma yahut ilaç içmede bir tabibe danışmaksızın hareket eden kimse bir hastalığa yakalandığında veya başına bir afet geldiğinde tabibe sığınsa da o anda tabibin onun haline vakıf olma imkanı bulunmadığından tabip insanların en mahiri, en muktedir araştırıcısı ve kıyasçısı olsa dahi ona bir faydası olmaz. Burada hastalığın seyrini takip etmediyse, insanın normal halini bilmiyorsa hastalık halindeki durumu çözemez diyor arkadaşlar. Bu da bence önemli. 48. Tıp sanatını tatbik etmek için hastayla uzunca görüşmelere ihtiyaç vardır. Şüphesiz ki bir insanla bir sene boyunca konuşan tabip bir ay konuşandan onun tabiatını daha iyi bilir. Ve bugünkü hekimlerimiz de özellikle 5 dakikalık hasta görüşmelerinden şikayet ediyor ya, adamlar boşuna şikayet etmiyor yani. Neyse. Sayfa 49. Hasta üzerinde tecrübe, yani deney bulunmaktan sakınmak.
Halkın çok cahillerinin falan adam tıp ilmine müracaat etmeksizin tecrübeyle tıp ilmini elde etmiştir şeklindeki hezeyanlarını bırak. Bu adam insanların en uzun ömürlüsü olsa dahi böyle bir şey olmaz. Yaptığı tedavi tam bir faide verse dahi o ancak güzel bir tevafuktur. Tıp ilminde sadece tecrübeyle eğitilmenin yanlışlığına dair faziletli hakim Galenius yani Galen şu sözlüğü elbette kafidir. Tıp sanatı hakkında benimle istişare eden herkese sadece tecrübeyle tedaviyi yasaklıyorum. Yine muallim hakim Hipokrat da bunu yasaklamıştır. Ömür kısadır, tıp sanatı geniş, zaman hep yenilenmekte. Hasta da tedavi tecrübe etmek ise tehlikelidir diye söylendiğinde ne kadar da doğru söylemiştir. Ben de aynı şekilde tıp sanatında doğrudan hastada tedavi tecrübe etmeyi yasaklıyorum. Burada 2 tane dipnot var. Şüphesiz ki Razi tecrübenin yani deney destekçisidir. Fakat o hasta insan üzerinde ilaç tecrübe etmeyi reddetmektedir. Kim bunu kendisi için ister ki? Razi ilaçlarını insanlara vermeden önce hayvanlar üzerinde tecrübe ediyordu. Mesela civa ile yaptığı tetkiklerin bazısını maymun üzerine denemişti. O başka bir yönden de hayvanların tedavisini araştırıyordu. Bu konu için bakınız deyip güzel bir not düşmüş. Sayfa 50'den devam ediyoruz. Bir defasında yolum bir köye düşmüştü. Orada günlerce kaldım. Her gün sabah erkenden mescidin kapısında sıvı şişelerle birlikte duran bir ihtiyar gördüm. Aklına eseni emrediyor, fikrini bildiriyor, ağzına gelene konuşuyordu. Onun halini köylülere sordum. Onun tıp hakkında çok kitabı var. Tecrübe ile bizim tabiatımızı, yapımızı biliyor dediler. Orada bulunduğum müddet içinde bu haydut iğrenç ilaçlarıyla birçok insanı öldürdü. Ben bu insanların aptallığına ve cehaletine, ihtiyarın eşkıyalığına ve cüretine hayret ettim. İşte sahte tabiplerden sakınmak sayfa 51. Bil ki hırsızlar ve yol kesiciler tabip olmadıkları halde tababet iddiasında bulunan kimselerden daha iyidir. Çünkü bunlar malı götürürler. Cana kastetmeleri ise düşük bir ihtimal iken diğerlerinin yani sahte tabiplerin kıymetli canları kastı daha çok muhtemeldir. Bu sahtekarların çoğu bu yaptıklarını zahitlik ve insan sağlığını koruma olarak aksettirirler. Şifa dağıtıyoruz falan derler. Katlanılması en güç işlerden biri de irfan sahibi olmaksızın ruhlara tahakküm etmek, basiretsiz bir şekilde başkalarına bir şeyi emretmek veya yasaklamaktır. Bunların içinde insan sağlığını koruma konusunda işi o dereceye vardıranlar vardır ki güya bundan dolayı günaha düşmemek için 2 kişi arasında dünyalık değersiz şeyler hakkında konuşmayıp yani para için bu işi yapmıyor izlenimi verirler. Sanki fedakarlık yapıyormuş gibi davranırlar. Arkasından da insanların ruhuna tahakküm etmeye, kendilerini öyle yoğun bir şekilde kaptırırlar ki bir araştırma ve ölçüleri olmadığı gibi bir asla da dayanmazlar. Başvurdukları ayrıntılı bilgileri de yoktur. Sayfa 53. Tabibin tevazusu. Bil ki tevazu bu tababet sanatında kendini seviyesizleştirmeksizin bir süs ve bir güzelliktir. Öyleyse tabip en güzel kelime ve en iyi sözlerle mütevazı olmalı, yumuşak konuşmalı, insanlara karşı bayağı ve acımasız hitap etmeyi bırakmalıdır. Burada güzel bir dipnot var. Kur'an-ı Kerim Resulü Aleyhisselam'ın hitabı da bu minvaldedir. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar etrafında herhalde dağılıp gitmişlerdi bile. Ali İmran. Gerçekten öyle. Peygamberin o üslubu, yumuşak kalpliliği. Hep örnek bizlere. Sayfa 55. Allahü Teala'nın izniyle benim gözetimimde kalmış, onun yanında kaldığım sürede günlerdir çektiği çeşitli ağrı ve acılardan onu sağlığına kavuşturmuştum. Bir hekimlik yaptığı şeyden bahsediyor. Çünkü bu süreçte benimle istişare etmeden, iznimi ve görüşümü almadan yemez, içmez, uyumaz ve kalkmaz, cinsi ihtiyacını gidermez ve yıkanmazdı. Bu esnada kendisine tedavi hususunda gösterdiğim bütün uygulamalara icabet ederek bana itaat etti. İşte tıp ilminden faydalanmak isteyen yöneticinin böyle olması icap eder. Yani doktor ne diyorsa onu yapın arkadaşlar. Doktorun hani o sizin kıt bilginizle, aklınızın almayacağı şeylerle. Bak bu gene söylüyorum, doktor her şeyi bilir mi? Doktor her şeyi bilmez. Ama çok çok büyük ihtimal senden çok şey biliyor sağlıkla ilgili. Haliyle sen orada kalacaksın. Daima şunu bileceksin. Bu adam sağlıkla ilgili benden çok şey biliyor. Hani bu adamın söylediğinin hatalı olma ihtimali benim söylediklerimden daha düşük. Bunu bileceksin ve bir şekilde teslim olacaksın. Başka çaren yok çünkü.
55 sayfa tabiplerin fazileti. Muhakkak ki tabipler başkalarında bulunmayan 5 haslete sahiptir. Birincisi, bütün mezhep ve din mensupları onların sanatının faziletine dair ittifak etmiştir. Doğru. İkincisi, melikler ve halk yığınları onlara son derece ihtiyaç duyduklarını itiraf etmiştir. Zira yanındakiler ve aşiretinden faide göremeyeceği hastalık anında tabipler bir sığınak ve yardımcıdır. 56'dan devam. Üçüncüsü, tabiplerin çalışmaları tıp sanatı bilmeyen insanların gözü önünde cereyan ettiği halde kavranmaz. Doğru. Sen ne yaptığını görürsün ama onu niye yaptığını, nasıl bu bilgileri aldığını falan bilmezsin. Dördüncüsü, tabipler daima kendilerinden başkalarını mutluluk ve rahata erdirmeyi hedeflerler. Beşincisi, tabipler için kullanılan hakim kelimesi Allah-u Teala'nın isimlerinden El Hakim'den türemiştir. 56. Tıpta kehanet yoktur. Hizmetinde bulunduğu melikin huzurundayken aşırı yalancı, sefih ve düzenbazın tıp sanatıyla ilgisi olmayan ancak kehanet olarak sayılacak şeyler üretmeni teklif ederek seni insanların önünde hataya düşürmelerinden sakınmalısın. Bu birinci şeydeki vardı ya, madem tabipsin bunu da bil, her şeyi bil gibi seni böyle cahilliğini bilinçli olarak kullanan, aslında onlar cahil değil, o davranış modelini biliyor, seni oradan alt etmeye çalışan. Onlar art niyetli pislikler. O yüzden onlara karşı şey diyor, sakınmalısın. Çünkü gözlemcilerden birinin hizmetinde bulunduğun hastanın durumuna etki eden bütün şeyleri onun durumuna bakmakla, nabzını araştırmakla bilebilir. Öyle ki bundan önce ne yediğine ve diğer işlerindeki yaklaşımlarını, idrarlar arasındaki farkı bilmesi de mümkündür. Bunları kehanetle konuşmak tıp sanatına dair yalan ve batılların en büyüklerindendir. Hani adamın yanındadır, bütün geçmişini biliyordur, idrarını falan filan, yani burada dediği o. Senin vakıf olmadığın bilgilere vakıf olduğu için o daha isabetli şeyler söyleyebilir ve bunu kahinlikle yorabilir. Ama sen onunla daha orada yenisin, hastanın geçmişini bilmiyorsun. Doktorlar buna ne diyordu ya? Hasta hikayesi mi diyorlardı tabipler? Hastalığın hikayesi mi, öyle bir şey diyorlar. Ona vakıf olmadığın için, ona vakıf olan biri az bir bilgiyle seni yanıltıp senden daha çok biliyormuş gibi görünüp kehanetvari şeyler söyleyebilir, yapabilir. Sayfa 58. Tabip her ne kadar uzman olsa, hastaya dair bir takım sözler söylese dahi hastanın dün neler yaptığını, yediği şeylerin mahiyetini haber vermesi mümkün değildir. Halbuki tıp sanatına dair Yunanlı ve Hintli hakimlerin, yani tabiplerin kitaplarında yazdıkları bellidir. Bu kitapların hiçbir tanesinde buna benzer şeyler iddia edilmemiştir. Onlar içine çekildikleri vaziyetlerinde sanat ve hilelerini zayıf akıllı erkek ve kadınlar arasında, görüşlerini de kendilerine hizmet eden tutarsızlıklar içinde yayabilirler. Sayfa 59. Bu hususta sana öğrettiğim bu kadarı dahi üzerinde düşünen ve aklını işleten kimse için yeterli miktardadır. Allahu Teala seni tuttuğun her rüşt yolunda doğruluk üzere muvaffak kılsın. Nimet, minnet aklı ihsan edip var edenindir. Sonsuz hamda hakkıyla ehil olan da odur. Eski kitapların böyle dua ile başlayıp dua ile bitmesini hep çok seviyorum ya. Başlarken böyle işte hekimlikle ilgili ama Bismillahirrahmanirrahim diye bırakıp başlayıp dua ile bitiyor. Neyse. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz insanlarla paylaşmanızı rica ediyorum. İstirham ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Görüşlerime katılmadığınız, yanlış aktardığımı, yanlış yorumladığımı düşündüğünüz bir yer varsa muhakkak belirtin yorumlarda. Hani dediğim gibi ben sadece kitabı okuyorum ve alıntılarımı sizlerle paylaşıp yorumlarımı sunuyorum. Kanalımızın mottosu birlikte okuyoruz, düşünüyoruz, öğreniyoruz. Bu. Yani fazlasında bir iddiam yok. Yani durum bu. Herkese kolay gelsin.